Piramitler, insanoğlunun çözemediği, halen daha bir sır olarak kalan devasa yapılar. Neden şeklinin üçgen olduğu veya tam olarak neden yapıldığı, en önemlisi de nasıl yapıldığı bilinmiyor. Varsayımlar ise çok fazla. Kimisine göre uzaylılar, kimisine göre insanlar. Bu videomuzda ise tarihte neredeyse çok az insanın bildiği, hatta içinde Türk piramitlerin de bulunduğu Mısır piramitlerinden bile eski olan piramitleri aktaracağım. Fakat konuya geçmeden önce sizlere şunu söylemem gerek. Video uzun olacağı için sonuna kadar izlemeyenler olabilir. Her videoda yaptığım gibi kendi fikirlerimi sizlere videonun başında aktaracağım. Burada adı geçen piramitler Mısır'dan çok daha eskiler. Yabancı kaynaklarda oldukça fazla söz edilmişler. Benim görüşümce bu yapıları insanlar yapmış olsa da bir başkalarından yardım aldılar. Bence bunlar mezar veya tapınak değiller. Bence başka bir şey için yapıldılar. Bizler bunun sırrını bilmiyoruz. Bazı devletler veya insanlar keşfetmiş olabilirler ve bizden saklıyor olabilirler. Yorum sizlerin. Bu piramitleri aktarırken bazı tam olarak kanıtlanmamış rivayetler vardır. Piramitlerin üzerinden geçen meridyen, karaları ve denizleri iki eşit parçaya bölmektedir. Piramit hangi firavun adına yapıldıysa kralın odasına yılda sadece 2 kez güneş girmektedir. Bunlar kralın doğduğu ve öldüğü günlerdir. Piramitlerin içerisinde radar gibi aletler çalışmamaktadırlar. Piramit içerisinde bırakılmış kirli bir su birkaç gün içinde arındırılmış hale gelmektedir. Piramidin içerisinde bırakılan süt birkaç gün bozulmadan kalabilirken beklemeye devam edilmesi durumunda yoğurt haline gelmektedir. Piramit içerisine koyulan bir bitki hiç ışık almasa da normale göre daha fazla büyümektedir. Açık bir yara piramidin içerisine çok daha çabuk iyileşmektedir. Piramitleri içi yazın serin, kışın ise ılık olur. 1. Çin Türk piramitleri. İlk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında görülen ancak ispatlanamayan Çin piramitleri geçtiğimiz 30 yıl içerisinde çeşitli araştırmacılar tarafından gizli, saklı bir şekilde araştırılmaya çalışılmıştır. Gizli saklı araştırılmıştır çünkü Çin hükümeti tarafından piramitlerin yer aldığı arazide araştırma ve çekim yapma izni yoktur. Hatta bilindiği kadarıyla Çin hükümeti söz konusu piramitleri toprakla örterek ağaçlandırma çalışmaları bulunmakta. Aslında piramitten ziyade tümülüs olarak adlandırılan ve birer anıt mezar olan bu yapılar direkt olarak Türklerle ilişkilendirilmektedir. Çünkü M.Ö. 2000 civarı yapıldığı düşünülen piramitlerin temelinin atıldığı dönemde bölgede ilk Türk devleti olarak bilinen Hunlar hüküm sürmekteydi. Piramitlerin içine girmeye başarmış sayılı araştırmacının gördükleri şeyler ise tarih açısından şok edicidir. Kurtbaşı ve ay yıldız figürlerinin kazındığı, çizildiği görülen piramitlerin iç kısımları hala keşfedilmeyi beklemektedir. Türk tarihinin hiç anlatılmamış bir döneminin kayıp parçası olan bu piramitlerin günümüzde sahipsiz durumdadır. 2. Bosna piramitleri. Şok edici bir keşif olarak arkeoloji tarihi geçen Bosna piramitleri hayatımıza 2005'te girdi. Profesör Semir Osmanegiç tarafından keşfedilen Bosna piramitleri 25.000 yıl önce yapıldığı öngörülüyor. Yani bilinen tarihlerden çok eski devirlerde yükselmiş bir uygarlığın kesin kanıtı konumunda. Bu sebeple birçok tarih kurumu tarafından göz ardı ediliyor ve sahip çıkılmıyorlar. Neden mi? Çünkü eğer Bosna piramitleri üzerinde bir tarih araştırması yapılırsa ortaya çıkacak sonuçlar binlerce tarih profesörün şu güne kadar yazıp çizdiği her şeyi çöpe atacak. En uç teorilere göre medeniyetler tarihi M.Ö. 10.000 yılına kadar uzanabilirken Bosna piramitlerin M.Ö. 20.000 yıl ve ötesiyle ilişkilendirilmesi tarih bilimi için bir sil baştan operasyonuna sebep olabilir. Bugün üstü toprakla kaplı olan Bosna piramitleri yapanlar her kimse dev boyutlarda megalitleri işleyecek ve yapı malzemesi olarak kullanabilecek teknolojilere sahip bir uygarlıktı. Peki kimdi bu insanlar? 3. İtalya piramitleri. Milattan önce 1000 yıllarında yapıldığı tahmin edilen İtalya piramitlerinin Milan, Floransa, Napoli, Roma çevresinde keşfedilmesi büyük bir keşif olarak nitelendirilir. Çünkü bölgede yüksek binalar inşa edebilecek bir medeniyetin ortaya çıkmasının söz konusu tarihlerde mümkün olmayacağı görüşü tarihçiler arasında yaygın bir inanıştır. Volkanik kayalardan yapıldığı anlaşılan piramitlerin Etrüskler tarafından yapıldığı düşünülmektedir ki Etrüsklerin bu tip binalar yapmaya öneriden öğrendikleri bilinmemektedir.
Ancak antik Etrüks diliyle yazıldığı anlaşılan bir yazı parçası İskenderiye bir mumyanın sarıldığı üstünde görülmüştür. Bu da Etrükslerin İtalya topraklarına gelmeden önce ilk yola çıktıkları yer Anadolu olmasına karşın Mısır'a gittikleri yönünde iddialar güçlendirmektedir. 4. Avustralya piramitleri. Gimpa piramidi olarak da bilinen ve aborjinler ile hiçbir bağlantısı kurulamayan bu piramit, dünya tarihinde bilinmeyen bir başka halkası olarak tanımlanıyor. Kimi araştırmacılara göre Büyük Okyanus'u aşan Güney Amerika medeniyetleri tarafından, kimi araştırmacılara göre de Hint Okyanusu'nu aşan Mısırlılar tarafından yapıldığı iddia edilen bu devasa yapı gizemini koruyor. Ancak Avustralya çeşitli bölgelerde Mısır hiyeroglifleri bulmuş olması ikinci teoriyi daha kuvvetli kılıyor. Ancak bu durumda Antik Mısır uygarlığının bölgeye ulaşıp piramit yapacak kadar büyük bir güç olduktan sonra başka iz bırakmadan yok olmaları açıklanamamaktadır. İşin ilginç tarafı, Gizme piramidi yapılan son araştırmalarda göre M.Ö. 5000 yıllarında inşa edilmiş. Yani Mısır piramitlerinden çok daha önce. 5. Yunan piramitleri. Günümüzde sadece zemin ve ilk katlara ulaşabilen, çoğu yıkılmış durumdaki Yunanistan piramitlerinin büyük kayalarla basamaksız olarak yapıldığı rahatlıkla anlaşılabilmektedir. En büyüklerinin Helinokin piramidi olduğu bilinen Yunan piramitlerinin M.Ö. 2700 yıllarda yapıldığı düşünülmekte. Bu da Mısır piramitlerinden çok daha önce inşa edildikleri manasına geliyor. Sudan piramitleri. Antik Mısır ile paralel sayılabilecek bir medeniyeti kuran Sudan'ın Antik Kus medeniyetini inşa ettiği piramitler, iki komşu medeniyetin kültürel açıdan iletişim içerisinde olduğu ve benzer yapılar yarattıklarını göstermektedir. Günümüzde hemen her ülkede görebileceğimiz standart olarak kabul edilen apartman mimarisi gibi belki de bir zamanlar piramit yapmak dünya genelinde ortak olarak benimsenmiş bir mimari anlayışıydı. 7. Kanarya Adaları piramitleri. İspanya bağlı özerk bir yönetime sahip olan Kanarya Adaları, Fas'ın hemen batısında Atlas Okyanusu'nda yer alırlar. Bulunduğu konum itibariyle antik çağlarda gözden uzak bir bölge olarak kalmış olması öngörülebilir. Ancak M.Ö. 1900 yılında yapıldığı anlaşılan piramitleri ev sahipliği yapmaktadır. Her ne kadar Antik Mısır medeniyetinin Kuzey Afrika üzerinde Atlas Okyanusu'na ve oradan da Kanarya Adalarına ulaşıp bu piramitleri yaptığı teorisi yakın gelse de piramitlerin mimarisinin Mısır ile alakası yoktur. Kanarya Adalarında yer alan piramitler açık bir şekilde Orta ve Güney Amerika'da bulunan piramitlerle aynı mimari sahiptir. 8. Sicilya piramitleri. Etna yanardağının çevresinde M.Ö. 6000 yılında yaşamış bir uygarlığa ait kalıntılar olduğu bilinir. Ancak yapılan kazılar sonucunda bölgedeki volkanik tepelerin altında antik bir uygarlığın inşa ettiği piramitler çıkmıştır. Bu piramitleri yapan uygarlığın izini süren tarihçiler henüz kesin bilgilere ulaşamadılar, ancak bir zamanlar antik dünyada deniz insanları olarak bilinen ve Akdeniz'deki adalarda yaşadıkları tahmin edilen bir medeniyetin bu eserleri ardına bırakmış olmaları muhtemel. Denizcilikle antik dünyanın egemen medeniyeti olan bu insanlar belki de tüm dünyaya piramit kültürünü yayan insanlardı. 9. Mauritius piramitleri. Afrika'nın güneyinde Madagaskar adasının doğusunda Hint Okyanusu'nun ortasına bir ada. Mauritius gözlerden uzak bir köşe. Antik dünyada adı geçmeyen bir coğrafya. Devasa megalitik taşlardan inşa edilmiş piramitlere ev sahipliği yapan bu gizemli adanın keşfedilen bu piramitlerle ilişkilendirilebilecek bir tarihi yok. Ancak yapılan araştırmalara bu yapıların M.Ö. 2000 ile 6000 yıl arası bir dönemde inşa edildiğine dair bulgular sunuyor. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konumu belirlemek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.